Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bozçalı ya da Latince adıyla Fagnalon, papatyagiller yani Asteres ailesinin bir üyesi olan ve 30 kadar alt türü barındıran Akdeniz kökenli bir bitki alt ailesidir. Bozçalı yabancı dilde genellikle kaya papatyası adıyla tanınır. Bunun nedeni bitkinin çoğunlukla kayalık, sıcak ve kurak alanlarda yetiştiğinin gözlemlenmiş olmasıdır. Bozçalı Akdeniz gibi sıcak ve kurak iklimlerde yetişmeyi ve bol güneş almayı sever. Bozçalı dünyanın sıcak ve kurak iklim özellikleri gösteren pek çok ülkesinde de yetişebilir. Bozçalı kısa boylu bir çalı formundadır. Grimsi yeşil mızrak ucu biçimli yaprakları ince tüylerle kaplıdır. Sarımsı beyaz ya da pembe renkli gösterişli olmayan papatya benzeri çiçekler açar. Küçük arı ve kelebekler bitkinin narin çiçeklerine oldukça ilgi gösterirler. Bitkinin tohumları ise küçük kuşlar için besin kaynağıdır. Bozçalı insanlar ya da evcil hayvanlar için zehirli bir bitki değildir. Fakat bu bitki ne insanlar ne de hayvanlar tarafından pek tüketilmez. Genellikle süs ve restorasyon amaçlı kullanıldığı görülebilir. Örneğin bahçenizde kendine özgü yeşil tonuyla diğer çiçeklerinize hoş bir fon oluşturabilir. Tohumdan kolaylıkla üretilebilir ve özel bir bakım da gerektirmez. Özellikle Fagnalon saksatil alt türü Akdeniz bahçelerinde oldukça popülerdir. Geçmişte enfeksiyon önleyici olması nedeniyle küçük yaraları ve deri hastalıklarını tedavi etmek için bitkisel çay olarak kullanılmıştır. Çiçeklerin dilinde azim ve sabır göstermek anlamlarını taşır. Romanların anlattığı Akdeniz kökenli yöresel hikayelerde Fagnalon, kayalıkların koruyucusu doğaüstü bir varlık olarak anlatılır. Öyle ki aslında bu bir ölçüde gerçeklik barındırır diyebiliriz. Çünkü bozçalı bulunduğu zorlu ortamlarda toprağın nemini koruyarak başka bitkilerin ve canlıların da hayata tutunmasına destek veren dost canlısı bir bitkidir. Bozçalı hakkında anlatılan Akdeniz kökenli eski bir halk hikayesi ise şöyledir. Uzun yıllar önce Tanrı Akdeniz kıyılarını yarattığında burayı tertemiz havasına, ufka dek uzanan denizinin huzur veren uğultusuna ve adeta yalnızlığını haykıran çıplak tepelerine yakışan, özenerek yarattığı pek çok bitki ve canlı türleriyle doldurmuş. Tanrı mucizevi bir dokunuşla bu güzel kıyıları, heybetli zeytin ağaçları, toprağı hoş kokulu bir halı gibi örten kekik, beriye, gelincik ve keklik otlarıyla süslemiş. Fakat çıplak kalan verimsiz ve kurak kayalıklar da Tanrı'ya yakarmışlar. Lütfen bizi unutma. Tanrı kayalıkların duasını işitmiş ve onlar içinde oldukça mütevazı görünen, denizden esen sert rüzgarlara bile dayanabilen, boz renkli yaprakları olan küçük bir bitki yaratmış. Onu kayalık tepelerin koruyucusu olarak görevlendirmiş. Fakat bu bitkinin ne diğer bitkiler gibi göz alıcı çiçekleri ne de hoş bir kokusu varmış. Bitkiler kendi aralarında toplanıp hemen onun dedikodusunu yapmaya koyulmuşlar. Bu küçük bitki de ne işe yarar ki demişler hep bir ağızdan. Diğer canlılara sunabileceği bir gölgesi bile yok. Ona verilen görevi yerine getiremeyip kendini küçük düşüreceği ortada. Bunu duyan Tanrı onlara kızmak yerine sadece gülümsemiş. Böylece mevsimler geçmiş ve Bozçalı da tüm diğer bitkiler gibi büyüyüp gelişmiş. Bitkinin basit görünümlü çiçekleri, kokulu ve büyük çiçekleri kendilerine ayıran iri arılarla rekabet edemeyen küçük ve çelimsiz arılara nektar sunmaya, yaprakları ise en kurak zamanlarda susuz kalan küçük canlılar için çiğ damlaları toplamaya başlamış. Akdeniz'in yakıp kavuran güneşi diğer bitkilerin aksine Bozçalı'nın yeşilini ve neşesini bir türlü solduramamış. Günün birinde hayvanlarını otlatan bir çoban tesadüfen Bozçalı'yı keşfetmiş. Hemen bitkinin yapraklarını toplayıp bir ateş yakmış ve kendi bir çay demlemiş. Bu çayı içtiğinde ise onun hem midesine hem de boğazına iyi geldiğini fark etmiş. Böylece diğer bitkilerin küçümsediği Bozçalı çobanın en iyi dostu olmuş. Çobana uzun yürüyüşlerinden sonra huzur veren, yalnızlığını unutturan Bozçalı'nın faydaları böylece köyden köye yayılmış. Diğer bitkiler Bozçalı'yı küçümsedikleri için sonunda pişman olmuşlar. Tanrı'nın her bitkiyi gösterişli görünmesi ya da hoş kokması için yaratmadığını anlamışlar. Bozçalı herkese alçak gönüllü olmanın erdemini, doğadaki varlığı önemsiz görünse dahi başkalarının hayatını sürdürmesine katkı sağlayan küçük ya da büyük tüm canlıların ne kadar özel olduğunu göstermiş. Bozçalı bu masaldaki gibi bugün hala Akdeniz'in kayalık tepelerini sessizce koruyup gözetme görevine devam ediyor. Belki bu yaz siz de bir yürüyüşünüzde dinlenmek üzere oturduğunuz bir kayanın hemen yanı başında ona rastlayacaksınız. Gösterişsiz bir bitki bile olsa size veya onu fark eden herkese çok küçük bir çiçeğin bile hayata dair bir amacı olduğunu hatırlatacak. Onun sıcağı, susuzluğa ve diğer tüm çevresel zorluklara rağmen yaşama tutunduğunu görmek belki tam da buna ihtiyaç duyduğunuzda size de esin kaynağı olacaktır sevgili bitki dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler.
Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.